Sonunda geri sayım bitti ve uzun zamandır beklenen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer 21 Temmuz'da sinemalarda bizlerle buluştu. Nasıl bir filmdi? Gelin spoilerlı bir şekilde hep beraber bakalım. We imagine a future. And our imaginings horrify us. Oppenheimer'ın içerdiği konunun yanı sıra bu kadar yoğun ilgiyle beklenmesinin bir diğer nedeni ise Christopher Nolan'ın 3 saatlik bir süreye sahip olan bu filmi belki de sinema tarihine geçecek bir şekilde dijital format yerine 70 milimetrelik özel IMAX film kamera formatıyla çekmesiydi. Her şeyin dijitalleştiği bu dünyada eski yöntemleri kullanarak hem kendi hem de sinemanın sınırlarını zorlayan Nolan, telefon ekranlarına hapsolmuş bizleri ise yeniden sinema salonlarına döndürmüş oldu. Nolan tabii ki sadece bununla da sınırlı kalmadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine atılan atom bombasının geliştiricisi Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan bu filmde atom bombasının ilk kez patlatıldığı Trinity testi dahil gördüğümüz her şeyi görsel efekt kullanmadan çekmesi de bizleri şaşkınlığa uğratan bir diğer etkendi. Ayrıca filmin anlatımını harika performanslarıyla Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon ve Florence Pugh gibi başarılı oyuncuların yanı sıra akademi ödüllü ve birçok başarılı ismi de kısa süreler içinde görebildiğimiz Yıldızlar Geçidi'nden oluşan muazzam bir oyuncu kadrosuyla daha da epik bir hale getirmiş. Peki nasıl bir filmdi? Nolan'ın Memento, Inception, Interstellar gibi önceki filmlerinden alışık olduğumuz karmaşık zaman çizgisi ve olay örgüsünü bu filmde göremedik. Ancak insanı içine çeken ve karakterlerin duygu durumlarında kendimizi kaybetmemizi sağlayan büyüleyici sahneler sayesinde yine bir Nolan evreninde olduğumuzu oldukça hissettik. Böylece tarihin içinde yaşamış olan gerçek karakterlere ve olaylara dayanan Oppenheimer, Christopher Nolan'ın ilk biyografik filmi olma konusunda gayet başarılıydı. Atom bombasının geliştiricisi Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy'nin performansı ise gerçekten inanılmazdı. Tarihte yaklaşık 500 bin insanın yaşamını yitirmesine neden olan bu insanlık acıbı olayın gelişme sürecinde perde arkasında ve sonrasındaki yaşananları Robert Oppenheimer'ın gözünden anlatarak onun bütün hayatına, yaşanmışlıklarına, duygularına iyi bir tercüman olmuş. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. Film, Oppenheimer'ın yaptığı buluşun kötü sonuçlarını düşünmeden hareket etmesindeki temel neden, belki de filmin başında gördüğümüz öğretmeni Patrick Blackett'i öldürme teşebbüsünde bulunduğu ve sonradan bu kararından vazgeçmesinde etkili olan duygu durumu, onu bu icadının açacağı felaketlere karşı öngörüsüz hale getirmedeki temel nedendi. Çünkü kendi de dahil etrafında birçok zeki insan olmasına rağmen böyle bir öngörüsüzlük ya başarı hırsı, daha üst iradelere karşı aşırı güvenden kaynaklanıyordu ya da tamamen insanın özünde yatan iyi bir insan olma, vicdan gibi geniş çaplı ve üzerine düşünülüp tartışılması gereken konulara bizleri itiyordu. Fakat bombanın neden olduğu felaketten sonra onu bulduğu ilk andaki heyecanından geriye yalnızca hüzün, ve güven duyduğu iradelere karşı büyük bir hayal kırıklığı kalması ise vicdanıyla baş başa kaldığı anlardan sadece biriydi. Çünkü kendi özel hayatında da eşine ve hayatına giren diğer insanlara karşı da Oppenheimer'ın hep öz sorgulamalarda bulunduğunu gördük. Hatta bunun en iyi yansıması filmin sonlarındaki sorgu sahnesiydi. Çünkü sadece somut bir şekilde yargılanmıyordu. Ayrıca kendi iç hesaplaşmasıyla da baş başaydı. Bu biyografik filmin adını Yunan mitolojisindeki ateşi çalarak insanlığa bilim ve teknoloji olarak veren ve sonrasında Zeus'un sonsuz bir cezaya mahkum ederek insan duygularının merkezi olarak kabul edilen karaciğeri, kartalının yemesiyle cezalandırdığı ateş tanrısı Prometheus'tan alan American Prometheus kitabına dayanması. Yani onunla özdeşleşmiş bu tabir aslında Oppenheimer'ın kişiliğini, hayatını ve karakterini bizlere basitçe anlatıyordu. Now I am become death, the destroyer of worlds.
Ve Christopher Nolan tüm bu hikayeyi Oppenheimer'ın dünyasında yaşanan iniş ve çıkışları, olayların şiddetini ve dinginliğini Ludwig Göransson'un eşsiz müzikleriyle, Nolan tonlarına alışık olduğumuz sinematografisiyle destekleyerek filmin geneline hakim olan gerilim, korku ve dramı aynı anda yaşamamıza neden oldu. Ayrıca Nolan, siyah beyaz sahnelerin objektif, renkli sahnelerin ise öznel olduğunu açıklamıştı. Böylece siyah beyaz sahnelerin Oppenheimer'ın gözünden değil de diğer karakterlerin bakış açılarıyla anlatıldığı ve renkli sahnelerin ise birinci tekil şahıs ağzından yazarak, tarihin yanı sıra kurgusal ögeleri de katarak Oppenheimer'ın gözünden anlatıldığı Nolan'ın biyografik dünyasına yolculuk ettik. Fakat tarihi bir olaya dayandığı için ve birçok karaktere de değindiği için, tarihin o dönemlerini bilmeyen ve ilk defa hepsiyle bu filmde tanışan bir kısmımız için, Nolan'ın takipte ve anlamakta zorlandığımız kendine has diyaloglarına sıkıştırılmış bu biyografik hikaye, doğal olarak sıkıcı bir hale geldi. Ve benim de filmin sevmediğim bir yönü oldu. Genel olarak Oppenheimer'ın bilim ve vicdan arasında verdiği bu büyük savaşa epik bir şekilde tanık olduk. Böylece film beni anlatımıyla, süresiyle, tüm teknik özellikleriyle sinema toplum için değil, sinema içindir görüşüne itti. Bu görüş de filmi bir nevi her şeyiyle kabul etmemi sağladı. Peki size göre nasıl bir filmdi? Sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönlerini yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.